Videoma sponsor olduğu için Altium 365'e teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte ultrasonik nemlendirici devresi yapacağız. Bu devreyi daha önce uzay montaj taktiğiyle yapmıştık. Bu defa ise bir PCB üzerine kuracağız. Bu arada projeye ait devre şemasını ve PCB'yi videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ancak PCB'yi bazı kısımlarını değiştirerek sizlerle paylaşmış olacağım. Güncel PCB'yi videonun açıklamalar kısmından indirerek kullanabilirsiniz. Öncelikle ultrasonik nemlendirici devresi nedir? Bundan bahsederek devam etmek istiyorum. Bir yandan da devremizin montajını tamamlayacağız arkadaşlar. Bu devrede herhangi bir ısı kaynağı söz konusu değil. Tamamen bir piezonun titreşiminden faydalanarak suyu buhar haline getireceğiz ve havaya kaldıracağız arkadaşlar. Havayla karıştıracağız. Bu mantık üzerine kurulu. Gördüğünüz gibi devremiz 113 kHz kullanıyor. Yani bu frekansta bir piezoyu titreştireceğiz ve bu titreşim sonucunda suyu buharlaştırmış olacağız. Bu devrelere soğuk buhar devresi de deniliyor arkadaşlar. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Bu arada PCB'yi değiştireceğimden bahsetmiştim. PCB'de montaj kolaylığı açısından bazı değişiklikler yapacağım ve güncel PCB'yi videonun açıklamalar kısmında dediğim gibi bulabilir, indirebilir ve kullanabilirsiniz. Devrenin çalışmasından birazcık bahsedecek olursak NE555 entegresini bir osilatör gibi kullanacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz bobinle gerilimin yükselmesini sağlayacağız. Tabii ki bu iş için bir de MOSFET kullanacağız. Bu sayede piezo daha güçlü bir şekilde titreşecek ve daha iyi sonuçlar alacağız. Altium Designer, sizi fikirden üretime kadar elektronik üretim sürecinin her detayına sorunsuz bir şekilde bağlayan sezgisel bir arayüzle zahmetsizce PCB tasarımları oluşturun. Altium 365, platforma sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan ek lisans gerektirmeden, ekstra kurulum veya yapılandırmaya ihtiyaç duymadan Altium Designer içinden zahmetsizce tasarlayın, paylaşın ve üretin. Herhangi bir tarayıcı ya da cihazdan gelen geri bildirimler ile zamandan tasarruf edin. Aktopart elektronik parçalar ve bileşenler için ücretsiz bir arama motorudur. Dünya çapında 16 milyondan fazla kullanıcı artık Aktopart'a güveniyor. Videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıları kullanarak bu ücretsiz uygulamaları denemekten ve kullanmaktan çekinmeyin. Sırada MOSFET'in olması gereken yere montajlanması var. İlla ki IRF-Z44N MOSFET kullanmak zorunda değilsiniz. N kanal başka bir MOSFET de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız biraz güçlü olsun. Örnek veriyorum 3205 ya da buna benzer diğer MOSFET'ler de devrede çalışacaktır. Ancak IRF-Z44 fiyat performans açısından oldukça iyi sonuçlar alabileceğiniz bir MOSFET.
Açıkçası MOSFET çok fazla ısınmıyor arkadaşlar. Yaklaşık 250-300 mAh civarında bir güç çekiyor, ancak uzun süre kullanım açısından MOSFET'i bir soğutucuya bağlamak her zaman faydalı. Ayrıca akımın fazla çekildiği yolları bu şekilde lehimle kaplıyorum arkadaşlar. Bunları kaplamamın diğer bir nedeni bu yolların ısınarak frekansın değişmesine neden olmaması arkadaşlar. Çünkü gerilim değişirse devrenin frekansı da değişecek. Yollar ısındığında direnci değişeceğinden devrenin frekansını etkileyecektir. Yolları kalın olarak tasarladım. Ayrıca lehimle kaplarsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Devre 12 volt ile çalışıyor. Gördüğünüz gibi enerji bağlantısını gerçekleştiriyorum. Ardından multimetremi arkadaşlar bu şekilde frekans ölçecek şekilde tekrardan ayarlıyorum. Multimetre olmadan da bu işi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey piezoyu suyun içerisine atmak ve potu çevirerek piezonun suyu buhar haline getirdiğini görmek. Ancak ben devrenin nasıl çalıştığını görmeniz için bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şu anda devremiz yaklaşık olarak 159 kHz'lik bir sinyal üretiyor. Buradaki potu çevirerek arkadaşlar piezonun en iyi titreştiği frekans olan 113 kHz'e getireceğiz. Bu piezolar özel piezolar bu arada. Yani piyasada bulduğunuz standart piezolarla bu sonuçları alamazsınız. Bu devreyi çalıştıramazsınız. Bunu bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi piezonun frekansına yaklaştıkça suyun soğuk buhar haline geldiğini görebilirsiniz. Şu an 113 kHz'e ayarladım ve en iyi sonucu aldığımı da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Böylece devremizi başarılı bir şekilde çalıştırmış olduk. Arka planı siyah fon ile değiştirdim. Bu sayede buharlaşan suyu daha iyi görebilirsiniz. Soğuk buharı daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Benim için yapması ve çalıştırması gerçekten zevkli olan bir projeyi daha birlikte tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın. Hala abone değilseniz kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca projeyle ilgili sorularınızı yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.